choice would be for the mother to express her milk and give it to the baby rather than formula. Sütün yetmediğini düşündüğümüz durumlarda en önce yapılacak şey annenin sütünü pompalayarak süt miktarını arttırmak veya ne kadar süt salgıladığını görerek onu bebeğe takviye etmek olmalı. Bir bebeğe formül mama verme kararı çok zor alınacak bir karar. Bunun için bebeğin gerçekten yeterli sütle beslenmediğinden çok emin olmak gerekir. Çünkü formül mama anne sütünün içindeki canlı hücrelerden yoksun. Bu canlı hücreler sayesinde bebeğin mide bağırsak sistemi bağışıklığını arttıracak şekilde çok yararlı bir takım mikroplarla doluyor ve bebeğin genel sağlığına çok önemli etkileri var. Oysa formül mama verilen bebeklerde mide bağırsağı kaplayan bu çok önemli zar veya koruyucu tabaka bir anda yok olabiliyor ve bunu tekrardan oluşturmak çok zaman alıyor. Onun için formül mama vermeden evvel annelerin bebeğe sütü yetirip yetirmediklerinden emin olmaları ve bunu bir sağlık personeline danışarak mutlaka bu kararı almaları çok önemli. When should a mother seek professional advice? If the mother is thinking, I need to give my baby a bottle, or she's thinking to herself, I can't do this anymore, I don't know how long I can do this, it's very important to ask for help right away. One of the hardest things about my job is when my mothers have waited a week or 2 weeks or 3 weeks. Maybe they've been told that it's normal for breastfeeding to hurt in the beginning, and so they keep allowing that. But my problem is that oftentimes by the time they come to me, either their nipples are very damaged, or the baby is struggling, or the mother maybe got a breast infection, or maybe her milk supply is low because she's been giving bottles to cope. And it's more difficult to fix that situation when she has waited a long time. Anytime there's a question of whether things are going well, when the mother's concerned, I think it's very smart to just get help right away, or just to say, is this normal, is this not normal? Don't wait. It's so much easier to fix things when we catch them early. Sorunlar baş gösterdiğinde onları erken dönemde saptamak çözümlerini de kolaylaştırıyor. Onun için anneler, özellikle ilk kez emziren anneler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında mutlaka bunun normal olup olmadığını sorgulamalı ve hiç uzun süre beklemeden sağlık personeline mutlaka bunu danışmalılar. Ne yazık ki bazen emzirmenin acılı olabileceği veya bebeğin ağlayabileceği veya bebeğin çok uyuyabileceği gibi bir takım doğru olmayan bilgiler de alabiliyorlar ama bazen 2-3 hafta geçtikten sonra emzirme uzmanına veya doktora danışıldığında, başvurulduğunda meme uçları gerçekten çok büyük zarar görmüş, çok ağrılı bir hale gelmiş veya bebek o süre içinde yeterli süt alamamış ve yeterince kilo alamamış, hatta kilo vermiş bile olabiliyor. Bu yüzden bu konuda herhangi bir yolunda gitmeyen veya alışılmamış bir durum baş gösterdiğinde annelerin çok uzun süre beklemeden sağlık personeline bunu danışmaları çok önemli. What are the most common breastfeeding problems that you have to interfere with in your experience? In the first week. In the first weeks. I think that the number one problem that we have is mothers misunderstanding what their baby's behavior is saying, feeling like they're hungry, I have to give them something, I don't have enough, my milk hasn't come yet. Many mothers seem to think that they should have milk on day one, and they don't. It takes 2 or 3 days before you have a lot of milk volume, maybe 4 days. And babies are made to put up with that. They are born with extra fluids so that they can last until the milk comes in. That's the first thing that I see. En sık gördüğüm şey annelerin bebeklerin davranışlarını ilk günlerde iyi okuyamaması. Anneler daha ilk günden çok sütleri olması gerektiğini düşünüyorlar. Oysa bebekler ilk 3-4-5 günü rahatlıkla geçirecek şekilde ekstra sıvıyla doğuyorlar ve bu yüzden de sütün giderek artışını tolere edebilirler. So that's a very important thing right there, is that mothers understand that what's happening is normal and not believe that it's wrong, that there's something wrong right away. The second thing that I see is sore nipples and pain.
And that's usually a latch problem. And again, many mothers have heard it's normal to have pain. The only thing I would call normal is maybe some tenderness. The baby latches on and she says, okay. And then it goes away. Usually when the milk starts to flow, it should go away. If it does not go away, if it continues to hurt, then that is a problem and we need to work on the baby or the mother-baby latch. İkinci sık gördüğüm sorun meme ucunun acıması. Birçok kez annelere emzirirken acımanın normal olduğu söyleniyor. Oysa hissedilen şey belki bebek ilk emmeye başladığında duyulan ufak bir hassasiyet olabilir. Ama bebek emmeye devam ettikçe ve süt de arttıkça bu hassasiyetin ortadan kalkması ve asla acımaması doğrudur. Eğer acıyorsa o zaman bebeğin annenin memesini alma açısında, alma şeklinde bir yanlışlık olabilir ve bunun düzeltilmesi gerekir. Now, sometimes in this process in the beginning, as the mother and baby are learning to breastfeed, the mother may have gotten some cracked nipples. And if she has, it's important not just to treat them with something, but to fix whatever was causing the cracked nipples. So if a mother tells me she has that, I want to watch and see how the baby's nursing and make sure we don't have a latch or suck problem that we need to work with. And then if it's not if it's just a little crack, maybe a little bit of lanolin, it can really help a lot. Bazen meme ucu çatlakları görüyoruz. Bu çatlakların ufak bir çatlak ve kremle giderilebilecek ufak bir çatlak mı? Yoksa bebeğin emme veya memeyi yakalama sorunu olup olmadığından emin olmak için mutlaka anne-bebek ikilisini emzirme sırasında gözlemek doğru olur. Çünkü bazen ufak bir çatlak lanolin içeren kremlerle kolaylıkla tedavi edilebilir. Ama eğer bebeğin annenin memesini alma açısında bir sorun varsa, emme sorunu varsa, emme tekniğini düzeltmeden bu çatlakların tedavi edilmesi mümkün değildir. Now, the other side of this is kind of funny because we say mothers are very insecure before the milk comes in fully. But the other side is when the milk comes in, some women become very, very full. And then their breasts hurt. And sometimes the baby will have seem to have latched on good. But as soon as the milk comes in and the breasts are very full, now the baby has trouble latching, and maybe now she starts to get the sore nipples because we're asking the baby to latch to this wall. The breast is big and full and hard. Süt daha ilk gelmeye başladığında bir takım zorluklar yaşamak ve bebeğin memeyle boğuştuğu için ya da yeterli yakalayamadığı için çatlaklara neden olması normalken bazen de süt çok geldiğinde ve annenin memesini çok gerginleştirdiğinde bu sefer bebeğin memeyi yakalaması gene zorlaşabiliyor. Çünkü bu çok gergin olan bir duvarı emmek gibi ya da çok gergin bir balonu emmek kadar zor. Bu noktada bazen annelerin meme ucu yeniden acımaya başlıyor. Çünkü bebekler değişik yerleri, doğru olmayan yerleri emmeye çalışıyorlar. So another thing I'd like to just mention about engorgement is we want to look at why did this engorgement happen. If a baby is nursing consistently, the mother has not slept through the night, most of the time we don't have a big problem with the breast getting too big and too hard. Sometimes the problem can be not the mother and not what the mother is doing, but the baby. If a baby has problems with his suck, once that milk comes in, if he cannot pull it out, then the mother may become engorged. So it's very important that when that happens that we ask, why did it happen? There's always a reason and it's not always the mother's fault. Memelerin aşırı gerginleştiği durumlarda bazen bunun sebebi annenin bütün gece uyuması veya emzirmemesi değil. Çünkü sık emziren ve bebeği de iyi emen annelerde genellikle bu memede süt birikmesi ve gerilmesi sorunlarını yaşamıyoruz. Bunun bir sebebi bebeğin yeterli emmemesi olabilir. Yani bir anne sağlık personeline gergin memelerle geldiği zaman onun az emzirmesi veya gece boyunca uyuması değil, bebeğin teşebbüs ettiğinde yeterli emmemesi esas sorun olabilir. Onun için anne-bebek ikilisinin emzirme sırasında gözlenmesi, deneyimli birisi tarafından gözlenmesi önemli. So the most important thing for dealing with engorgement is that we take the milk out regularly. It's very important that the mother not sleep through the night. Somebody might say you need your rest.
You do not want your rest if you wake up in the morning with very, very big sore breasts. You want to take the milk out so that the breasts are relieved of the pressure. Some people will recommend a breast pump, but I have a technique that I feel helps the baby. If the breast is very difficult to latch to, if you take your fingers and put them on either side and just press in and hold this for 30 to 60 seconds. And usually after maybe 15 seconds, it will start to drip. So I usually put a cloth underneath to catch the milk. And then we'll move and do it again. And what we're doing is we're pressing all the fluids back, we're pushing the milk back, we're softening the breast so that the baby can latch. Göğsün çok aşırı sütle dolduğu zamanlarda mutlaka rahatlatılması gerek. Özellikle gece boyu hiç emzirmeden veya göğsü rahatlatmadan sabaha kadar uyumak, ki bazen bu annelere dinlenmen gerek diye önerilen bir yol. Bunu yapmak meme gerginliğini arttıracağı için çok ciddi sorunlara neden olabilir. Pompalamanın yanı sıra benim kullandığım bir teknik de parmaklarımı göğüs ucuna karşılıklı olarak koyup göğüs duvarına doğru bastırmak ve 30 ila 60 saniye arasında beklemek. Bu hareketi yaptıktan sonra bu sefer gene bir kadranda parmaklarımı bu sefer karşılıklı olarak yukarıya ve aşağıya koyarak gene göğüs duvarına doğru bastırdığımda bu meme ucunun da ve o bölgede biriken ekstra sıvının dışarıya akmasını, damlamasını ve göğüs ucunun yumuşamasını sağlıyor. Bu yumuşama sayesinde de bebeğin memeyi alması kolaylaşıyor. Aksi takdirde son derece gergin olan o meme ucunu bebeğin kavraması ve emmeye başlayarak göğsü rahatlatması mümkün olmaz. So this technique is very, very helpful. We actually have a name for it. We call it reverse pressure softening. Bu tekniğin de bir ad da koyduk. Ters basınçla yumuşatma. Yani göğüs duvarına parmaklarınızla basarak oradaki ekstra sıvının dışarıya çıkmasını, geriye doğru bası yaparak ekstra sıvının dışarı çıkmasını ve meme ucunun yumuşamasını sağlıyoruz. So this, rather than a pump pulls everything forward. It often makes the nipple swell and harder for the baby to get on. This one pushes the swelling away. It makes everything softer. Bir pompanın aksine pompa bildiğiniz gibi ileriye doğru bir vakum uyguladığı için her şeyi ileriye doğru çekiyor ve çoğunlukla da meme ucunun ödemlenmesini, şişmesini sağlıyor. Oysa bu parmak ve geriye bastırma tekniğiyle o ödemlenme engelleniyor. Aksine gerginlik öne doğru akan damlalarla gerginlik azaltılıyor ve bebeğin memeyi alması kolaylaşıyor. So probably one other thing that I will see in the beginning is that sometimes mothers will give pacifiers, or if they give bottles, for whatever reason, or maybe they'll say, I want the father to share with the feeding experience. And sometimes the babies, once they have a rubber nipple, they suddenly don't recognize the breast. There's something called imprinting. Babies will imprint, and the harder the thing, the bigger impact it has on the baby's mouth, so that at the beginning they might have had this nice soft breast, but now they've had this hard nipple, and all of a sudden they don't recognize the soft breast, and they will become confused. And so a baby who started nursing well might suddenly have difficulty. Annelerin emzikle veya babalar veya yardımcılarının da bu süt verme deneyiminden faydalanması veya paylaşması için biberon kullanmaları bebeklerin aklını karıştırabiliyor. Çünkü bebeklerin damağında o ilk hissettikleri anne memesinin yumuşaklığının anıları böyle sert bir kauçuk veya işte plastik bir meme ucuyla tanıştıklarında o anılar yok oluyor ve yerine daha sert olan bu biberon ucunu veya emzik ucunu hatırlar oluyorlar. Bu durumda da akılları karıştığı için bir daha memeye geldiklerinde o hissi hissedemediklerinden memeyi nasıl emeceklerini bilemiyorlar. Onun için bu da çok önemli bir karar. Erken dönemlerde bebeklerin anne memesi dışında emecekleri şeylerle, emzikle veya biberonla tanıştırılmaları akıl karışıklığına neden olacağı için emzirmeyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. And this is the reason that we recommend that that we do not routinely introduce
rubber nipples, whether they're pacifiers or bottles, that babies should not receive these in the beginning, even if the mother is going to return to work. We need to wait. We need to wait until breastfeeding has been going well at least 3 weeks before we worry about whether the baby can take a bottle for later on. Bu nedenle de eğer anne yakın zamanda işe dönecek bile olsa en azından 3 hafta bebeğe herhangi bir kauçuk veya plastik emzik veya biberon ucu tanıştırmayı doğru bulmuyoruz. Bebek öncelikle ilk 3 haftayı anne memesini düzgün emmeyi öğrenerek geçirmeli. Daha sonra nasıl besleneceği konusunda, ne teknikle besleneceği konusunda kafa yorulmalı. Now, the last thing I have on my mind to discuss is that, and it relates back to the diapers. And I don't know if the Turkish moms say this, but in the U.S., my mothers will sometimes say my baby's constipated. And their definition of constipation is that the baby has not been having poop diapers, have not been having bowel movements. However, if a baby is not having bowel movements, that means that he may not be taking in enough to eat. And so it's not constipation, it's whether or not the baby's eating enough. And this is important because sometimes the mother can have plenty of milk, but if a baby has a suck problem, he can't get it out. Bir başka önemli noktada anne sütü alan bebeklerde gerçek kabızlık görmeyiz. Bazen anneler bez sayısına veya bezde dışkılama olmamasını düşünerek bebeklerin kabız olduğunu ileriye sürebiliyorlar. Ancak anne sütüyle beslenen bir bebekte kabızlık esasında yeterli süt almamaya işarettir. Bebekte bir emme sorunu olabilir. Annenin çok sütü olmasına rağmen bebek onu memeden çekemiyorsa eğer, tabii bu mutlaka dışkı sayısında bir azalmaya neden olacaktır. Lisa, thank you very much for